Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı kıymalı kır pidesi tarifiyle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Pidenin hamuru için uygun bir yoğurma kabına 5 su bardağı unu ilave ettim. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra içerisine bir paket instant maya, 1 tatlı kaşığı kadar şeker ve kenarlarına da 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettikten sonra azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle içerisine eklediğim mayayı eritiyorum. Mayanızın aktifleşmesi için suyunuzun mutlaka ılık olmasına dikkat edin. Yapacağınız pidenin hamuru ele yapışan orta yumuşaklıkta bir hamur olması gerekiyor. Yumuşak bir hamur yoğurmanızda fayda var. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Sizlerin de gördüğü gibi azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 2 su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde ılık su kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik 200 milim su bardağıdır. Hamurumu bu şekilde toparladıktan sonra bir 5-10 dakika kadar daha bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamur elimden sıyrılana kadar yoğurmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi hamur gayet ele yapışan bir kıvamda. Hamurumu bu şekilde toparlayıp yoğurduktan sonra üzeri kapalı bir şekilde ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamurumu mayalandırmaya bıraktım. Hamur mayalanırken hemen pidenin iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabına 300 gram dana kıymayı ilave ettim. Hemen üzerine ince ince doğramış olduğum bir tane kuru soğanı ilave ediyorum. Daha sonra bir tane kapya biberim vardı. Onu da minik minik doğradım. Hemen içerisine ilave ediyorum. 2 tane sivri biber kullanıyorum. Sivri biberlerimi de çok küçük olacak şekilde doğradıktan sonra içerisine ekledim. Ve son olarak da bir tane domates kullandım. Kabuklarını soydum. Küçük küçük doğradıktan sonra içerisine ekledim. Yarım çay bardağı kadar da, hatta yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde sıvı yağını ekledim. Baharat olarak damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben birer çay kaşığı olarak karabiber, tuz ve kırmızı biber olarak ilave ettim. Tamamen damak zevkinize göre onu ayarlayabilirsiniz. Farklı baharatlar da içerisine kullanabilirsiniz. Eklemiş olduğum malzemeleri de gördüğünüz gibi şimdi ellerimle karıştırmaya başlıyorum. Kıymalı iç harcını mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Eklemiş olduğum tüm sebzeler ve kıyma iyice harmanlandı. Gördüğünüz gibi iyice bir yoğurdum. Bu şekilde kıymalı harcımı kenara alıyorum ve bu arada da hamurum bu arada mayalandı. Yeteri kadar 2 katına kadar çıktı. Hamur gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir kıvamda olduğu için öncelikle hamurumu birazcık unladım elime yapışmaması için. Ve daha sonra masama alıyorum. Masamı da öncelikle unladım. Hamuru ince uzun bir şerit haline getirdikten sonra hamur kesme aparatıyla hamurlarımı parçalara ayırıp ve daha sonra bezeleri ayırıyorum. Yapmış olduğum tarifte toplamda 10 tane kıymalı kır pidesi elde ettim. Siz dilerseniz bu miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evinizdeki kişi sayısına göre dilerseniz aynı ölçülerle sayıyı 2 katına da çıkartarak malzeme miktarını artırabilirsiniz. Hamurların tamamını bezeledikten sonra üzerine unladım. Bir 5 dakika kadar bu şekilde beklettim. Beklettikten sonra da hamurlarımı tekrardan bir çay tabağı büyüklüğünde açacağım. Hamur çok yumuşak olduğu için tezgahınıza, masanıza yapışacaktır. Tabanını unlamayı ihmal etmeyin lütfen. Tüm hamurları tekrar bu şekilde açtıktan sonra bir 5 dakika kadar bu şekilde tekrardan beklettim. Bekletme aşamalarına lütfen dikkat edin. Bu sayede pideleriniz daha yumuşak olacaktır.
Hamurlar bu şekilde bekledikten sonra hemen hamurların ortasına gelecek şekilde kıymalı iç harçtan yerleştirdim. Hamurun bir kısmını gördüğünüz gibi üzerine kapattıktan sonra diğer kısmını da üzerine kapattım. Hamuru daha sonra ters çeviriyorum. Kıvırdığım kısım alt tarafta kalacak. Yapılışı da gerçekten çok kolay ve oldukça lezzetli bir pide tarifidir. Ben pidemi kıymalı olarak hazırladım. Siz dilerseniz patatesli veya peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Kır pidelerinizi iki türlü de hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım ama gördüğünüz gibi merdane ile de açarak kır pidelerinizi hazırlayabilirsiniz. Hamurları bir miktar uzatıp büyüttükten sonra kıymalı iç harcını hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu şekilde sürdükten sonra uç kısımlarını gördüğünüz gibi bu şekilde kapatıyorum. Ve ters çevirdikten sonra hemen kenara alıyorum. Dilerseniz o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tüm pidelerimi hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi ellerimle hamuru biraz genişletmeye başlıyorum. Çok da fazla böyle hamurla oynamanızı tavsiye etmem. Çok ince olduğu için hamurda yırtılmalar meydana gelebilir. Dilerseniz üzerine şekil vermek için de bir bıçakla veya bir hamur kesme aparatıyla da üzerine uzunlamasına çizgiler de yapabilirsiniz. Hemen kenara aldığım tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Bu şekilde ellerimle birazcık hamuru genişletiyorum. Ve üzerine gördüğünüz gibi hamur kesme aparatıyla da çizikler attıktan sonra hafif uzatarak da yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bu arada fırınımı da önceden ayarladım. Fırınınızı en yüksek dereceye ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Ben 250 dereceye ayarladım. 250 derecede kontrollü bir şekilde altı üstü kızarana kadar pişireceğim pidelerimi. Kır pidelerinin üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı kadar da su ilave ettikten sonra fırçayla karıştırdım ve gördüğünüz gibi fırça yardımıyla pidelerimin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. İlk pidemi fırına vereceğim. Dediğim gibi fırınımı 250 dereceye ayarladım. Sizler de fırınınızı en yüksek dereceye ayarlayın ve kontrollü bir şekilde altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınınızda pişirin. İlk tepsimi fırından aldım. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızarmış. Gerçekten içerisindeki kıyma da pişiyor. Bundan emin olabilirsiniz. İlk 1-2 dakika kadar hamurunuz sert olabilir ama 4-5 dakika kadar sonra da hamurunuz yumuşayacaktır. Dilerseniz fırından alır almaz üzerine tereyağı da sürebilirsiniz, isteğe bağlı. Ben ikinci tepsimi de fırından aldım. Şimdi doku testi için sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, pamuk gibi çok güzel bir kır pidesi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.